Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Mehtap ablacığım aklımdaki kişi o kazığı attı gitti. Ne telefonlara bakıyor ne de mesajlarıma geri dönüyor. Aramızda müthiş bir sessizlik var. Ne oluyor ne bitiyor? Bana rehberlik yap ne olursun diyorsan hayatım kartları alacağız ve kapalı kapıların ardında neler varmış bir bakacağız. Sana attığı o kazığın, yaşattığı o uykusuz gecelerin hesabını kendi içinde veriyor mu, vermiyor mu? Kartlar rehberlik yapacak. Ön konuşmayı hemencecik kesiyorum, açılıma başlıyorum. Hanımlar, beyler, çaylarınız, kahveleriniz tamamsa ben de zamansız bir zamana niyet ediyorum ve kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Pardon. Ve %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al, uymayanları da evrene geri sevgiyle iade edebilirsin. Bakalım kartlar nasıl bir rehberlik yapacak? Kolektifte nasıl bir enerjiler var? Sen de aklındaki kişiye odaklan bakalım. Onun enerjisini getir buraya. Neler var, neler çok. Şöyle kendini bize anlatsın. Şu anda seninle alakalı ne düşünüyor? Bize rehberlik yapsın bakalım kartlar. Hmm. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği noktaya. Hemen de bu noktaya gelinmez ama hemencecik bu geldi. Şimdi çok güçlüsün. Bunu kıramıyor, aşamıyor. Ördüğün duvarların arkasına geçemiyor. Çok hırslı olduğunun farkında ve şöyle söyleyeyim, dışarıdan bakıldığında böyle hani seni parmağında oynatıyormuş gibi gözüküyor gibi olabilir ama aslında aşamadığı bir nokta olduğunun farkına varmaya başlıyor bu alanda. Diğer duygu kartlarımızı da alacağız ve şu anki enerjisinde kendisini bir duvarın arkasında görüyor. Yani artık aranızdaki alışkanlıklar, hani böyle tensel yakınlaşmalar, bakışmalar bu ilişkiye şifa olmadığını görüyor. Halbuki birbirinize gerçekten çok sadakatle bağlantılı olduğunuzu fark ediyor aslında ama seni böyle manipüle etmeye çalıştıkça, bunun işlemediğini gördükçe bence aklını yiyor. Yani işte özgürlük sevgisi. Bu ara evren enerji kartlarıyla müthiş derecede uyumlanıyoruz. Reklam değil, işbirliği değil. Ama enerjisel olarak da çok güzel rehberlik yapıyor. Şimdi hafif bir gerginlik durumu var. Fakat karşı taraf kendisinin çok fazla abarttığını farkına varsa da bunu kabul etmemeye çalışıyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bu ilişkide geri vites yapmamışsın ve kaos yaratacak durumları onun başına aktarmışsın resmen. Ağır sözler olmuş olabilir fakat karşı taraf bu yaşanandan dolayı çok büyük bir endişe içerisinde. Sanki bir şeyler ortaya çıkmış ama bir durum var. Burada bir kadın, çok güçlü bir kadın durumu var. Yani, şimdi ilişkide eril, dişil enerjisi olarak düşündüğümüzde dişilin arkasında bir aile karakteri olabilir. Yani arkasında duran, yani, bu aklındaki kişinin karşısına çıkabilecek, seni koruyabilecek, himayesi altına almış sanki güçlü birileri var. Anne olur, abla olur, böyle, hani, kız kardeş olur ya da böyle aile bireyi yerine konulmuş bir karakter de olmuş olabilir. Yani araya girebilecek bir, kişi var sanki burada ve bundan dolayı da kendi iç dünyasına koca bir uyanış yaşamış aklındaki kişi. Ve şöyle söyleyeyim, daha önceden, ben yani senin için söylüyor, onun üzerinde himaye kurabiliyordum, onu manipüle edebiliyordum ve onunla alakalı çok güzel, nasıl diyeyim, zamanlar geçirip de onu bir zaman oyalayabiliyordum. Kalp kırgınlığını, işte, düşüncesizce davrandığım zamanları çok güzel bir maskeyle, kapatabiliyordum diyor. Çünkü aramızda bir, durum vardı ve bana çok sadıktı, çok güveniyordu diyor. Fakat onun aklını karıştıran bazı insanlar var diyor. Yani iç dünyasında aslında bu kişinin çok gürültülü bir kavga var ve sana karşı biriktirdiği bir sessizlik var şu anki enerjisinde. Böyle elleri sanki cebinde kapıya doğru ilerliyor ama kapıyı açabilme potansiyeli yok. Yapabilecek durumdayken bile yeltenmeye durumu yok bu kişinin ve
Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi senin takındığın ya da konuştuğun bir şey sanki bu kişinin başına döndürmüş bazı olayları. Yani artık ben manipüle edemiyorum onu. Artık ben nasıl diyeyim? Onu etkileyemiyorum diye böyle bir yüzleşmeyle şey kalmış, nasıl diyeyim, karşı karşıya kalmış. Ve şu an sana yansıttığı noktaysa ben özgür bir insanım. Benim üzerimde çok bir yetkin yok. Bana karışamazsın. Yani bu durum üzerinden çok baskı yapıyor olabilir. Yani böyle omuzlar dik hani durumumuz var ya, eller cepte, aheste aheste böyle yürüyen bir modeller olur ya. Ama şöyle söyleyeyim, senin şu anki enerjinde arkanda duran birileri var ise bu ilişkiyi çok güzel bir şekilde korumuş, kollamış diyebilirim. Beklenmedik bir şekilde. Sanki o böyle bir şey yaşayabileceğini hiç tahmin bile etmemiş. Şu an bir şokun, yüzleşmenin içerisinde hayatım. Öyle söyleyebilirim. Bakalım. Sana yaşattıklarıyla alakalı pişmanlık boyutu ne bu kişinin? Onu da bakalım. Ay, imparatoriçeydi. Verdi hemencecik. Bak bak, dramaya bak bak. Bak. Ben sana elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sen benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin. Ama ve lakin sen beni anlamıyorsun. Hayat benim üzerime ne kadar çok geliyor, farkında mısın? Sen bunları bile isteye benim canımı çok yakıyorsun diye bir durum var. İşte kendini de attı, kötü şans, sert, travmatik bir geçmiş. Bu pişmanlığın boyutuna baktığımız zaman al işte, sevilme ihtiyacı, yalnızlık ve imparatoriçe, daha ne olsun. Öyle büyük bir tutuşmuşluk halinde ki, ay ağzım da çok pistir, idare ediniz. Bir şeylerle öyle bir yüzleşmiş ki seni kaybettiğine benim pişman olmuş durumda. Yani şöyle söyleyeyim, sanki böyle eski böyle saf sen gitmişsin, böyle meydan okuyan bir insan var karşısında. Bu da böyle pişmanlığını iki katına çıkartıyor. Yani artık seni kaybettiğinle yüzleşmesi, pişmanlığı çok 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 yukarılarda. Böyle sanki gölge gibi sürekli de peşinde. Ama şöyle bunu rahat bir şekilde dile getiremiyor olabilir. Çünkü bazı insanlar getiremezler. Yani bir çöküşün tam ortasında olur. Z raporunu alır, muhasebe olarak hesap kitap yapar, üstün çıkmaya çalışır ki bu ilişkilerde gerçekten çok yaşanan bir durum. Zeytinyağı gibi üste çıkmanın bir maharet olduğunu düşünen insanlar çok fazla var. Böyle yeni yeni karakterler çıkmış oldu ortaya. Bunlar ilişkiye müthiş derecede zarar veriyor. Yani kim haklı kim haksız tartışması değil olay. Kesinlikle ortada bir problem varsa bunu iki taraf da rahatça konuşabilmeli. İşte bu alanda da karşı tarafın hem sevilme ihtiyacı var, tutkusal olarak sana göbekten bağlı, onun nasıl diyeyim, çok böyle ulaşılmaz bir taht noktasındasın ama bir şey var, ateşkes yok aranızda ve bu kişi işte bir, diyoruz ya, sert geçmiş durum, sert ve travmatik bir geçmiş durumu var. Geçmişten kaçamayıp yüzleşmenin verdiği bir kaçınılmaz bir sınav durumu var ya, işte bu da ilişkinizi bayağı bir zedelemiş anladığım kadarıyla, ama ruhunun çok derinliklerinde çok büyük bir sızı olarak kalmış bu pişmanlık olayı. Şöyle söyleyeyim, ben güneşimi kaybettim. Sevilmeye ihtiyacımı karşılıyordum ve yalnızlığımı bir şekilde, o kopukluk hissimi seninle tamamlıyordum. Ben böyle bir şeyin altından nasıl kalkacağım durumunda. Şimdi burada dişil tarafın önemi vurgulanırken aslında senin gözünün içine baka baka söylediği yalanların ne yapacağız? Şimdi onun kendi vicdanıyla Eee, böyle yüzleştiği noktalar var. Kötü şans, şu an yaşadığının, yani Türkçe karşılığı bu, kötü bir şans. Neden? Çünkü güvenli alanı ihlal etmiş, tedirgin etmiş. Bazı gecikmeler yaşanılıyor ve şu anki alana baktığımda artık daha düşünceli, tecrübeli bir hal alırken yaşadığı bilinç altyapısında, arketiplerde çok hırpalanmış bir ruh durumunu görüyoruz. Senin artık sakın
Bu çizginin dışına çıkma, artık netleş. Bitti mi bitmedi mi ben de bilmiyorum ama bu yaşanılanlara artık dayanamıyorum. Neyin ne olduğunu artık ben de bilmek istiyorum. Yeter senin hayatın zorsa benim de hayatım zor. Beni karalamaya çalışma. Artık gerçekten neyle mücadele ettiğimi ben de bilmek istiyorum. Neyin ne olduğunu netleştirelim dediğin noktada karşı taraf bununla yüzleştiğinde gerçekten çok büyük bir bencillik yaptığının ve pişmanlığının boyutunun artık kendisini perişan ettiğini görüyoruz burada. Yalnızlık ve sevilme ihtiyacı gerçekten bu kişinin hayatını alt üst etmiş durumda. Yaşattığı o adaletsizlik, dengesiz tavırlar şimdi kendi hayatında bir böyle bumerang gibi ona dönmüş durumda ve yüzüne vuruyor. Hak etmediği hiçbir şeyi yaşatmamalıydım diyor resmen senin için. Ve diyor ki yani o sessizlik çığlıkların altında ruhu mahvolmuş bir evreye doğru gelmiş. Aslında böyle o kadar çok şeyin farkında ki senin ona kızgınlığın bile bir hak oluyor görüyor olabilir. Sana hak veriyor. Pişmanlığın sadece aslında lafta değil. Ruhunun en derinliklerinde yaşadığı bir alan var burada. Seni uykusuz bıraktığının farkında hayatım ama dediğim gibi senin değerini ancak sen olmadan elini eteğini çektiğinde anlamış olması onun en büyük trajedisi diyebilirim. Bununla da gitsin yaşasın yani. Ne diyeyim? Ay, ya ben bu açılımda niye böyle taraf tutar gibi oldum? Senin böyle koruyucunmuşum gibi hissediyorum kendimi. Allah onu bildiği gibi yapsın diyesim var şu an içimde. Peki senin ona karşı duruşun ne? Bakalım onun gözünde sen nasıl bir insansın? Bir de buna bir bakalım ya. Ne yaptın sen buna? Ne yaptın? O sana böyle iyilikle, güzellikle gelmiş, sen bir şeyleri bozmuşsun onun nazarında. Çok sert konuşmuşsun. Benim canımı okudu diyor. Ve bana karşı sinsi davrandı diyor. Yani ben bazı şeyler tekrar yeniden başlayacağımızı zannediyordum ama diyor beni diyor oyuna getirdi diyor. Senin için diyor bak çok güçlü bir insan diyor istese her şeyi alır diyor. Ama ve lakin bana diyor bir oyun etti diyor. Beni diyor mahvetmeye çalışıyor diyor. Bak o yüzden taviz vermemek kartı geldi. Ya enerjisi mükemmel uyuyor bu araya. Dediğim gibi işbirliği değil, reklam değil. Ama ve lakin bilenler biliyor. Evrensel enerji kartları gerçekten başarılı ve işte anlaşmazlık ve çatışma çıkarttığını vurguluyor senin. Gördün mü? Yani işin içinden çıkamadığı noktada ihaleyi senin üzerine atıyor. Resmen sen onun için artık böyle bir zirvesin. O zirveye güven nasıl diyeyim çıkabilecek güvenemiyor kendisine. Düşük cümle oldu. Baştan başlıyorum. Sen bir zirvedesin ve o zirveye çıkma gücünü kendinde bulamıyor. Başardım. Bazen çok zor cümle kurmak. Özellikle böyle tek başına video çekerken kendi kendine konuştuğunda zor oluyor bazı şeyler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Senin için dediğim gibi beni bir oyuna getirdi, ihaleye getirdi ve sen ne kadar imparatoriçe değilsen sana böyle nasıl diyeyim at koşturacak noktada sanki sen buna bir sinsilik, ihanet yapmışsın gibi. Yani artık ben nasıl kaybettim, nasıl böyle bir cevheri elimden kaçırdım noktasına gelmiş. Fakat hep bir şeyin arkasına saklanıyor bu kişi ya. Böyle nasıl diyeyim yani kavgayı hep sen çıkartıyormuşsun gibi. Hep böyle ağır sözleri sen söylüyormuşsun gibi. Hep böyle hayal kırıklığına sen uğratıyormuşsun gibi bir durumda hissettiriyor. Öyle bir enerji veriyor. Çünkü taviz vermemek, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Yani şöyle söyleyeyim, sen bu duyguları yaşıyorsun karşı tarafa doğru. Tahammül seviyen yok artık bu kişiye
karşı. Böyle içinde böyle bir yanıp tutuşma durumu var fakat zihninle kalbin arasında kaldığında zihninin verdiği kararlar doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorsun. Bu da, seni artık bir kolay lokma yapmıyor. O yüzden senin üzerine bir çamur atma potansiyelinde olduğunu söyleyebilirim ve işte o yüzden yani aslında iç dünyasında ben nasıl kaybettim bu kişiyi, nasıl, nasıl diyeyim, yani bir yanıp tutuşma durumu içerisinde. Sen onun için bir imparatoriçe durumundaydın. Geldik o kadar sağlam durman, onun, hayatında olup olmaması önemli değil. Kendi ayaklarının üzerinde durman, bu kişinin üzerinde böyle çok soru işaretleri oluşturmuş hayatım. O yüzden böyle sınırlarını sanki demirden çizmişsin. Bir daha asla taviz vermeyeceğini karşı taraf çok iyi biliyor ve o yüzden senin üzerine çamurlar atıyor. Belki karalama politikası yapıyor. Belki, ihanetle suçluyor, belki yalancılıkla suçluyor. Böyle arada, çok bariz bir şekilde, yalan, uydurulan bir enerji olabilir aranızda. Yani senin sessizliğin bu kişi için en büyük ceza. Böyle arada kuruyup kalmış. Sen bayağı bir çiçeksin aslında baktığımız enerjide ama ve lakin karşıdaki kişi müthiş derecede senin üzerine atıyor. Çünkü anlaşmaz ve çatışma çok güçlü. Şöyle söyleyeyim, ben bu enerjiyi kıramıyorum diyor. Böyle bir düşünce içerisinde. Hadi bakalım şimdi enerjide olası gelecekte adım atacak mı ona bakalım. Buz gibi olmuş. Gene Mehtap Bey'in. Ay atsa ne olur? Joker kartını verdi. Yüküm kendimden menkul. Bak gene şöyle söyleyeyim. Kupaları verdiği için duygular ve eee, duygular bakımından bir adım atma potansiyeli olabilir. Şimdi bilinç altyapısına bakacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Bir şeyin peşinde. Yeniden başlayalım. Yeniden bir arada olalım dediği noktada. Yani her şeyimiz var. Eee, ama sen biliyorum sen de beni seviyorsun. Bana bu konuda duygularını saklama. İlerleyelim. Ama şu sessizlik nasıl bozulur? Adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, pişman olma. Bak yaptıklarından pişman olduğu için bu kişinin geri bir adım olma potansiyeli çok yüksek hayatım. Şimdi kolektifin bir yarısına nedense şöyle bir enerji geldi, hissiyat geldi. Dişil tarafın bir hamileliği olabilir. Gebelik durumu olabilir. Aranızda bir kavga yaşanmış olabilir. Bunu kolektifin bir yarısı için, parantez içinde söylüyorum. Bundan dolayı aranızda yaşanılan bir gerginlikten dolayı o bebek yüzüsü hürmetine bir araya gelme potansiyeliniz yüksek olabilir. Ya da aldırma kararı aldıysanız bunu geriye çevirme durumu. Yani, çocuğun doğması için, sanki haşa yani o bambaşka bir şey ama şu an böyle vizyon gibi önüme düştü. Parantez içinde söylemem gerekiyor. Sanki bu bebekle alakalı bir adım atabilme potansiyeli olabilir bir, kolektifin bir enerjisinde. Diğer normale dönüyorum şimdi. Normal kolektifin enerjisine geldiğimde bu kişi tekrar baştan başlamakla alakalı Joker kartı kupa asıyla alakalı geldiğimizde bu ilişkiyi şifalandırmakla alakalı bir çabası olabilme potansiyeli yüksek bu kişinin hayatım. Yani bir şey yapacak mı, adım atacak mı Mehtap ablacığım dediğin noktada pişmanlığı var ya o kadar yoğun, o kadar baskın bir şekilde hissediyor ki önümüzdeki böyle 10'lu 11'li vadede, vakitte belki böyle
böyle, bilmiyorum ama, nisanın 10'unda 11'inde olabilir. Böyle bir somut hamle görme potansiyelin çok olabilir. Şu an sessiz olması hiç önemli değil. Çünkü bir içsel bütünlük arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz ve pişmanlık kartı da boşa gelmemiş bu alanda. Böyle manipüle ederek değil, gerçekten teslim olmuş, sanki bir şeylerle yüzleşmiş ve bir hamle, atma potansiyeli çok yüksek. Artık böyle daha kararlı, daha böyle şapkasını önüne koyup senin istediğin şartlara gelmeye razı olacak pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Değişmiş mi? Bana nedense değişmiş olduğunun enerjisi geliyor. Sanki hayatında bazı engeller, bazı ödemeler, gecikmeler, bazı yüzleşmeler vesaire bunlar sizin aranızdaki ilişkinin, engelini, birazcık böyle kafa karışıklığına sebep olmuş olabilir ama, sıkışmışlık durumundan artık sana doğru böyle atlayıp sana doğru koşmak isteyecek pozisyona gelmiş diyebilirim. Burada artık risk ne olursa olsun ben hareket etmek istiyorum, ilerlemek istiyorum diyen bir cinste bir enerjiye sahip hayatım. Gözlerinin içine bakma haline doğru geliyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Senin istediğin şartlara gelmeye razı. Çünkü bir pişmanlık durumu var. Şu an bir sessizlik yaşıyor olabilir ya da bir uzaklaşma olabilir ama kolektifin enerjisinde aranızdaki o soğuk savaşın, dedikoduların, üçüncü kişilerin yarattığı engellerin üzerinden böyle diyorum ya hop onları temizleyip daha rahat bir şekilde adanmak, sorumluluk alma potansiyeline geldiğini görüyoruz. Kupa dokuzusunun enerjisi birazcık şeydir, ağır sözlerin söylenmesi de olabilir ama bu kişi bırak ne söylüyorsa söylesin, yani egosu, kibri varsa da, şımartmayı seven bir insan aslında. Jüpiter Balık'tadır. Şöyle söyleyeyim, gene aslında 1 ile 10'un enerjisi vardı. Geçmişte bir potansiyeli de olmuş olabilir aslında. Adım atma netliğine gelme potansiyeli diyebilirim. Çünkü, kupa dokuzlusunun su elementi gerçekleşen dileklerden bahseder. Yani, bekleyen kişilerin pozisyonda, alanının açılması ve net bir adımın, gelmesiyle alakalı güzel enerjiler verir. Ben haksızlık ettim, adil davranmadım, senin değerini bilemedim diyebilecek bir cesarete doğru gelebilecek duygusal aydınlanmaya, ilerleyen bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda sessizliği kendi içinde kendini aramaya dair olduğundan dolayı diyebilirim. Ya sen ne yapmalısın? Bir de ona bakalım, rehberliğimize bir bakalım. 5 kart alacağım hayatım. Rehberlik yapsın kartlar. Hımm. Kasım 9'lusu zaten diyor ki kendini bir iyicene dinle. Kendini iyicene bir dinle ve kararlı ol diyor. Yani bu hikaye bitmemiş. Aksine en can alıcı yere daha yeni gelmişsiniz ve bundan dolayı da, acele etme, hırs yapma, bırak o kendi getirdiği enkazı kendi temizlesin. Sen bu zamana kadar sabrettin, kendi değerini bildin, ışığını söndürmedin. Şimdi ödülünü alma vaktin yaklaşıyor diyor. Ama sakın unutma, o geldiğinde hemen böyle yelkenler suya indirme sakın. Güçlü ol ve şöyle söyleyeyim, senin istediğin kıvama gelene kadar sen parladıkça o daha çok sana doğru çekilecek. Şöyle söyleyeyim, senin istediğin noktalara doğru gelecek. Burada Koç, Aslan, Yay enerjisi çok yüksek. Aynı zamanda Tılsım'ın enerjisine geldiğinde de, eee, Oğlak, Boğa, Başak enerjisi. Yani bunlar bir bütünlük içerisinde olacak enerjilerden bahsediyoruz. İletişimin çok kuvvetli olacak. Artık çıkar noktasından, ayrıştırılacak ve
gurur duyulabilecek bir alana doğru gidilecek diyebilirim. Kalp kırgınlıkları ayrı bir noktaya gelecek olabilir. Bunlar da önemli. Kayıplar, şok acılar, trajik olaylar bunlar da ayrı bir noktaya geçecek diyebilirim. Artık böyle ortaya çıkacak durumlardan sanki böyle bir analiz yapacaksınız ve bir arada hareket edebileceğiniz alana doğru ilerleyeceksiniz. İlahi adalet bu noktada senin için işliyor hayatım. Kendine doğru yatırım yapabilirsin. Kendine inandığın alanları parlatabilirsin. Bu ilişki senin hayrınaysa en adil, en doğru şekilde hayatında yeniden filizlenecek zaten. Sen ne yaparsan yap, o senin hayatına dahil olacak. Pişman mı? Gerçekten büyük aydınlanmalar yaşıyor ve pişmanlığını sana dile getirecek bu kişi. O, hani dediğimiz o ilahi adalet, ilahi akış senin için hazırladığı o özür sahnesini beklemek, kendine olan güvenini kaybetmeden bekleyebilirsin. Sen değerlisin gerçek alanda ve bu alanda dediğimiz gibi hem prens hem de değnek ası, tılsım dörtlüsü çok fazla alma verme dengesini bozmadan hareket et ve önüne gelecek olan fırsatı da güzel bir şekilde değerlendir diyor. Bu manifest alanına girmek istiyorsan, çemberin içine girmek istiyorsan hayatım yoruma pişmanlığını kabul ediyorum ve ilişkimi şifalandırıyorum yazabilirsin. Gerçek enerjiden faydalanabilirsin. Çünkü gerçekten çemberimiz çok kuvvetli. Ve Mehtap ablacığım ben seçilecek olan 3 karttan mesajımı almak istiyorum. Aklımdaki kişiyle alakalı mesajımı almak istiyorum diyorsan geldik hayatım. Kolektifin en büyük hayrına senin adına niyet alıyorum. 3 tane kart seçiyorum. Hangisini istiyorsan seçebilirsin. 1, 2 ve 3 istersen hepsini de seçebilirsin. Yoruma hangisini yazdığını, seçtiğini yazmayı unutma. Bir numarayı seçenler aklındaki kişi karşında olsaydı senin için ne söylerdi? Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim için çok önemli. Duygusal bak senden destek bekliyor. Peki 2 numarayı seçenler her anlamda güçlü bir karaktersin. Seni zaten ezemediği için bunun farkında olduğu için aranızdaki ilişki bu hale gelmiş. 3 numarayı seçenler seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Hayatım, bu kişiye alan aç, serbest bırakma, sınırlarını çiz, nerede hareket etmesi gerektiğini öğrensin. Hanımlar, beyler, gerçekten detaylı bir tarot açılımı oldu. Ben gerçekten çok mutmain oldum, tatmin olduğum bir açılım oldu. Bayramınız kutlu olsun tekrardan. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.